Selam dostlarım, Kriptomen kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Hamster, Pitbull, Baby Doge'den bahsedeceğiz. Son durumları nelerdir, neler yaşanıyor, Bitcoin'de büyük düşüş oldu, nereye kadar düşebiliriz Bitcoin ile ilgili. Bitcoin düştüğü zaman nasıl bir hareket yapmamız lazım, nasıl bir pozisyon almamız lazım bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Bitcoin'de sonraki desteğimiz nereye kadar düşebiliriz? Nerelerden tutunabiliriz? Oradan yükselişe geçebiliriz. Bunlarla ilgili bahsedeceğiz. Ve güncel kripto piyasasından bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buradaki anlatacaklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kararınızdır. Bitcoin dahilinde dün bir düşüşler yaşandı dostlarım. Yaklaşık gece saatlerinde fiyat olarak 37.600'lere kadar düşmüş durumdaydı. Geri çekilmeler yaşanmıştı dostlarım. Oradan ufak bir alımlar geldi. Yaklaşık fiyatı da 38.822'ye kadar çıkmış durumda dostlarım. Peki Bitcoin bundan sonra düşüş yaşayabilir mi? Nereye kadar düşebilir? Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Bitcoin grafiğine geçtiğimiz zaman dostlarım, burada ben önceden çizdiğim destek grafikleri, destek direnç grafikleri var dostlarım, çizgileri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bitcoin biliyorsunuz fiyat olarak 40.570'te 4 desteği çalışıyordu sürekli dostlarım. Bu destek dün gece çalışmadı ve birden düşüş yaşandı. Dediğimiz gibi yaklaşık 37.600 küsürlere düşüş yaşanmıştı dostlarım. Buralardan bir alımlar geldi. Peki Bitcoin buralardan yatay gidip tekrardan yükselebilir mi? Ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Bitcoin buradaki desteğe kadar düşmüş durumda dostlarım. Buralardan bir alımlar geldi. Tekrardan şu an 38 binlere kadar çıkmış durumda. Şu an ufak ufak hareketlenmeler yaşanıyor. Az önce bir 39 bin dolara kadar çıkmış durumdaydı. Sonradan tekrardan bir satış yedi dostlarım. Bitcoin'in buradaki hareketi buradan yatay gidip bir süre yatay gittikten sonra fiyatını yukarı yönlü çevirir diye düşünüyorum dostlarım. Bizim için önemli olan haftalık kapanış önemli dostlarım. Yani 3 gün sonraki olan kapanış önemli. 3 gün sonra güzel yerde mum kapatırsak, güzel yükselişler gelirse Bitcoin'in yönü tekrardan yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Hiç değilse Bitcoin'in fiyatı haftalık kapanışta 41 bin veya 43 binin üstünde yaptığımız zaman bizim için çok daha pozitif olur diye düşünüyorum dostlarım. Peki bu yükselişi yapamayıp da nereye kadar düşebiliriz diye soracak olursanız dostlarım, Bitcoin'in bir sonraki hedefi yaklaşık e, Bitcoin bir sonraki hedefi yaklaşık 35 bin dolara kadar düşebilir dostlarım. Buralardan da tutunabilir. Buralardan da tutunduğu zaman güzel yükselişlerin olacağını düşünüyorum dostlarım. Biliyorsunuz çoğu altcoin bizim yatırım yaptığımız Hamster olsun, Pitbull olsun, Baby Doge olsun. Bitcoin düşerken onların yükselmesi imkansız dostlarım. Diğer bütün altcoin'ler de aynı şekilde. Bitcoin'in buradan yükselmesini düşünüyorum. Dediğimiz gibi buralardan tutunduğu zaman yükselişlerinin olacağını düşünüyorum. 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman dostlarım burada bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Önceki grafiğe baktığımız zaman hemen şurada şu şekilde göstereyim. Görüyorsunuz burada omuz yapmış, baş yapmış. Sonra tekrardan omuz yapıp düşüş yaşamış dostlarım. Yaklaşık burada 29 bin dolara kadar düşmüş durumdaydı. Sonra tekrardan boğa sezonuna giriyor ve yükselişler başlıyor. Sonra bir düzeltmesini yapıyor. Sonra tekrardan 69 binlere kadar çıkıyor dostlarım. Aynı şekilde burada da geçerli olabilir. 38 bin dolar da tutunabilirse dostlarım, güzel yükselişler gelirse aynı şekilde bu grafiğin aynısını görebiliriz yani. Bu şekilde yükselişlerin geleceğini düşünüyorum ben. Biliyorsunuz Bitcoin uzun vadeli aldıysanız uzun vadede illaki kazandıracaktır. Geleceğin projesi olarak gözüküyor dostlarım. Benim kendi kişisel görüşlerim bu şekilde. İlerleyen zamanlarda da göreceğiz zaten. Önemli olan buradaki grafiğin bu şekilde çalışırsa önümüzdeki günlerde Şubat ayında falan çok güzel yükselişlerin olacağını düşünüyorum dostlarım. Hemen hemen buradaki grafiğin aynısını yapmış durumda bakın. Omuz, baş, omuz yapmış. Sonra tekrardan piston aşağı yapıp aşağı doğru düşmüş durumda dostlarım. Bu şekilde buralardan tutunup yukarı yönlü gidebilir diye büyük bir ihtimal olarak görüyorum dostlarım. Ben yani dip olarak 38 bin doların olduğunu düşünüyorum dostlarım. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğizdir diye düşünüyorum. Baby Doge'ye geçecek olursak, Baby Doge'miz grafik olarak güzel gözüküyor dostlarım. Şu an yükseliş trendinin hala üstünde.
Bitcoin'de tekrardan yükselişe geçtiği zaman Baby Doge'mizin pumplarını atmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Baby Doge'miz yükselişlerini yapıyor dostlarım. Güzel bir iki haftadan beri yükselişlerine devam ediyordu. Güzel yükselişler geliyordu. Bitcoin'de bozmasaydı, Bitcoin'i düşürmeselerdi dostlarım, Baby Doge'miz yine kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyordum. Ama neyse ki Bitcoin'i düşürdüler. Bitcoin'in fiyatını yaklaşık 37 bin dolara kadar düşürmüşlerdi. O yüzden bizim Baby Doge'miz de düşüş yaşadı doğal olarak. Buralardan tutunup tekrardan yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum ben dostlarım. Biliyorsunuz Baby Doge'nin potansiyeli, holder sayısı gittikçe artıyor. Bunların faydalarını ilerleyen zamanlarda çok güzel göreceğiz diye düşünüyorum dostlarım. Baby Doge'miz fiyat olarak güzel bir yerde tutunmuş durumda. Güzel şekilde duruyor dostlarım. Fiyatı buradan trend çizgisini aşağıya doğru kırması lazım ki dostlarım, yani böyle bir büyük bir düşüş gelmesi lazım ki Baby Doge'nin düşmesi için. Hani buranın aşağısında tutunduğu zaman tekrardan düşüşler olur diye düşünüyorum dostlarım. Ama fiyatı şu an iyi durumda. Buralardan tutunabilirse tekrardan yükselişlerin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Baby Doge'mizin BSC'sine bakacak olursak, holder sayısına ne olmuş ne durumda. Hemen şuradan giriş yapalım. Baby Doge'mizin güncel holder sayısı 1 milyon 314 bini geçmiş durumda. Gördüğünüz gibi Baby Doge'mizin yine potansiyeli yüksek. Yine alımlar geliyor. İçeriye para akışı oluyor. Bunların faydalarını yine Bitcoin döndüğü zaman güzel bir yükselişlerin olacağını düşünüyorum dostlarım. Biliyorsunuz bu tarz tokenleri aldığınız zaman hodl yapmak en iyisi dostlarım. Bu tarz tokenler uzun vadede her türlü kazandırıyor. Projesine, geliştiricilerine, CEO'suna güveniyorsanız o yüzden içiniz rahat olması lazım dostlarım. Sizi hiçbir coin bir iki günde veya bir iki ayda veya bir sene içinde zengin yapmaz. Ancak çok şanslı olmanız lazım ki, güzel bir yerde almanız lazım ki birden patlaması lazım. O şekilde belki kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama aldığınız zaman bu tarz tokenleri uzun vadede hodl yaptığınız zaman daha güzel kazançlar sağlar diye düşünüyorum dostlarım. Aşağılara indirdiğimiz zaman şu anki cüzdanlarına da bakacak olursak cüzdanlarında da fazla bir değişiklik yok dostlarım. Gördüğünüz gibi bu şekilde Baby Doge'miz devam ediyor. Baby Doge'mizle ilgili güncel haberleri olursa sizlerle paylaşacağız. Pitbull coin'imize de geçecek olursak, Pitbull coin'imiz düşüşlerde fazla bir şekilde etkilenmemiş durumda dostlarım. Bunun nedeni ise bildiğiniz üzere çok fazla düşüş yaşadıydı. Çok fazla geri çekilmeler yaşadıydı. Yaklaşık önünde 8 tane sıfır varken fiyatı 7890'dan fiyat olarak önünde 8 tane sıfır var. 1300'lere kadar düşmüş durumdaydı dostlarım. Burada Bitcoin %10'luk falan düşüş yaşarken bizim Pitbull coin'imiz hemen hemen fiyat olarak önünde 8 tane sıfır var. 1300'den işlem görürken 1100'lere kadar düşmüş durumda şu an dostlarım. Bunun nedeni de az önceki söylediğim gibi zaten destekte oturmasıydı dostlarım. Buradan aşağısına düşmesi zaten çok zordu. O yüzden de Pitbull coin'imizde fazla bir düşüş olmadı. Pitbull Pitbull coin'imizin grafiği olmadığından bu şekilde gösteriyorum dostlarım sizlere. Zaten bu tarz coin'lerde grafikler fazla çalışmıyor. Bu tarz coin'lerde güzel bir haber geldiği zaman, güzel bir etkinlik olduğu zaman çok daha güzel yükselişler oluyor dostlarım. Güzel bir borsa listelenmesi falan olduğu zaman çok güzel pumplar atıp yükselişler yapıyor dostlarım. Ama bu uzun zamandan beri yatay gitmesinin sebebi bence ilerleyen zamanlarda çok güzel pumplar atacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Bunu neye dayanarak söyleyeceksiniz diye soracak olursanız dostlarım, Shiba'nın grafiği de aynı bu şekildeydi. Shiba ondan sonra yaklaşık bir hafta 2 hafta pump atıp önünden 1.0 atmıştı. Fiyat olarak da yaklaşık 8.000'lere kadar gelmişti dostlarım. Aynısını ben hem Hamster Coin'de hem Pitbull Coin'de bu şekilde olacağını düşünüyorum dostlarım. Ben bu iki tane coin'in projelerine gerçekten güveniyorum. İlerleyen zamanlarda bizi çok güzel yerlere getirecektir diye düşünüyorum dostlarım. Benim kendi kişisel görüşüm bu şekilde. Pitbull coin'imizin BSC'sine bakacak olursak burada görebilirsiniz. Yaklaşık güncel holder sayısı hemen hemen 460 bine yaklaşmış durumda dostlarım. İlerleyen zamanlarda daha güzel yerlere gelecektir diye de düşünüyorum. Hamster coin'imize de geçecek olursak, Hamster coin'imizde aynı şekilde Bitcoin'in düşüşünden fazla etkilenmemiş durumda dostlarım. Yine aynı şekilde bunun nedeni ise
hamster coin'imizin de destekte oturmasıydı dostlarım. Biliyorsunuz uzun zamandan beri bu da çok düşüşler yaşıyor. Çok geri çekilmeler yaşanıyor dostlarım. Bunun nedeni de zaten biliyorsunuz geliştiricilerin şu sıralar çok sessiz kalması. İlerleyen zamanlarda ama hamster coin ile ilgili güzel şeyler olacağını düşünüyorum dostlarım. Buradan gördüğünüz gibi borsa listelenmesinden sonra sürekli düşüşler, sürekli geri çekilmeler yaşandı dostlarım. Ben ilk alımımı hamster coin'de yaklaşık önünde 7 tane sıfır vardı ve fiyat olarak da 4000'lerdeydi. O şekilde alım yapmıştım dostlarım. Bu şekilde sürekli geri çekilmeler yaşandığından ben de içeriye düşmüş durumdaydım. Ama benim bir nedenim de dostlarım, bir artım da diyelim. Ben düşüşlerde genelde eklemeler yapmıştım dostlarım ve bugün de güzel bir ekleme yaptım. Ve son eklemem oldu. Hamster coin ile son alımım oldu. Daha da hamster coin ile alım yapmayacağım. Buralardan Bitcoin'de döndüğü zaman, Bitcoin'de yükselişlerine geçtiği zaman bizim hamster coin'imizde yükseliş olacağını düşünüyorum dostlarım. Benim hamster coin ile bu seneki görüşüm önündeki bir tane sıfırını atar ve fiyat olarak da 5-6 binlere kadar geleceğini düşünüyorum dostlarım. Biliyorsunuz aynı şekilde bakın bu grafiğin aynısını sizlere şimdi göstereceğim. Shiba'nın grafiği az önce söylemiştim Pitbull Coin videosunda. Shiba'nın grafiğine girdiğimiz zaman biliyorsunuz Shiba tepe yapmıştı. Sonra sürekli düşmeler yaşanmıştı dostlarım. Burada ne kadar yatay gittiğine bakabilirsiniz. Çok uzun zamandan beri yatay gidiyor. Sürekli bu şekilde yatay gittikten sonra birden patlıyor. Düzeltmesini yapıyor. Sonra tekrardan yükselişlerine geçiyor dostlarım. Bizim hem hamster coin'imiz olsun hem pitbull coin'imiz olsun bu grafiği yapacağını düşünüyorum dostlarım. Sabırlı olmak gerekir. Sabırlı olduktan sonra projeye de güveniyorsanız, içinizde rahatsa dostlarım, bu yükselişlerin hamster coin veya pitbull coin'de olacağını düşünüyorum. Bu tarz coin'ler, meme coin'leri dostlarım bu şekilde çalışıyor. Diğer altcoin'lere nazaran grafikleri fazla işlemiyor ama bir yükselişe geçtiği zaman, güzel bir haber geldiği zaman veya büyük bir yatırımcı tweet attığı zaman bu şekilde yükselişleri sıkça görebiliriz bu tarz coinlerde. İlerleyen zamanlarda da hamster coin'de bunu da göreceğimizi ben inanıyorum dostlarım. Hamster coin'in daha projeleri açıklanmadı, hayata geçmedi. Bunun artıları var. Daha büyük borsada hamster coin'imiz listelenmedi. Bir GTO listelenmesi olduğu zaman ne kadar yükselişlerinin olacağını siz düşünün artık, veya OKEX veya diğer büyük borsalarda listelendiği zaman bizim hamster coin'imiz çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum dostlarım. Benim kendi düşüncelerim, hamster coin'in geliştiricilerine ben güveniyorum. İlerleyen zamanlarda da güzel yerlere geleceğiz diye düşünüyorum dostlarım. Sadece sabırlı olmak ve projeye güveniyorsanız beklemek dostlarım. Zaten elektronik cüzdanda hamster coin veya bir diğer pitbull coin'i tutuyorsanız dostlarım, bunlarda düşüş yaptığı zaman, zararına satış yaptığınız zaman hem komisyon kesiyor. PancakeSwap olsun, başka bir borsa olsun. Hem komisyon gas limiti ücreti oluyor. Her türlü zarara giriyorsunuz dostlarım. Zaten düşüş yaşadığımız için sabırla beklemek, yükseleceğine ben inanıyorum. İlerleyen zamanlarda güzel kazançlarımız olur diye düşünüyorum dostlarım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu da like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.